Şöyle kapıyı açık bırakacağım. Hostelden çıkış yapıyorum şimdi. Anahtar verdiler de kimse yok resepsiyonda, anahtarı bırakacak kimse yok. Bana kapıyı da açamayacaklar, o yüzden açtım kapıyı. Çıkacağım şimdi, anahtarı bırakmam lazım buraya. Şöyle bıraktım. Oh be, kapanmamış. Hadi bakalım, buradan nasıl geçeceğiz? Geçtik. Süper. Kapandı. Sabaha kadar burada eğlence, müzik vardı. Sabaha kadar. Buraya sahne kurmuşlar. Bir önceki videonun sonunu izleyenler hatırlayacaktır. Ya tam buraya sahne kurmuşlardı. Benim oda da şurası. Sabaha kadar var ya, titredim yatakta, titredim. Doğru düzgün uyku uyumadım ya. Bir de dün şeydim yani, kötüydüm birazcık. Böyle dinleneyim istedim. Hasta gibiydim, böyle sıtmalanıyor gibiydim. Hatırlayanlar olacaktır, videoyu izleyenler. Biraz daha iyiyim ama. Biraz daha iyiyim bugün. Yani su içtim. Birazcık uzandım, dinlendim, uyumaya çalıştım. Birkaç saat uyumayı başardım yani. O sesten uyuyamadım ki. Uykuya dalıyorum, biraz uyuyorum. Bom 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 bom. Dibimde abi de. Yani dibimde olmasa biraz tolere edeceğim yani. Şimdi ben yanlış yere yürüyorum galiba. Ha yok. Doğru. Şöyle ana caddeye çıkıp. Yok, ana caddeye çıkmama da gerek yok ya. Ya da çıkayım ya, daha iyi olur. Ana caddeye çıkıp terminale gitmem gerekiyor. Artık Uruguay'dan ayrılıyorum ya. Dün birazcık şey yaptım, böyle düşündüm. Karar vermemde bir yanlış para çekme mevzusu da çok etkili oldu aslında. Ben 50 dolar çekmek istiyordum. Uruguay'da bir yer daha görmek istiyordum. 50 dolar yerine 25 dolar çekmişim ben. 1000 peso çekmişim. Ben 1000 peso 50 dolar diye para çekerken şey yaptım, böyle kafamda canlandırdım. Çünkü bankamatik böyle birazcık tekinsiz bir yerdeydi. Biliyorsunuz beni de bankamatikte soydular. O yüzden hızlı karar verirken yanlış karar vermişiz ama plan yapmama biraz yardımcı oldu. Tekrardan para çekmek istemedim. Hem 6 dolar komisyon vermek istemedim, hem de dedim ki bu bir işaret olmalı. O yüzden şimdi bir aksilik olmazsa otobüse bineceğim. Daha bilet almadım yani, terminalde bilet vardır umarım. O da planıma ön ayak olacak. Brezilya'ya gitmek istiyorum. Brezilya'dan Paraguay sınırına doğru dönmek istiyorum. Bakalım, uzun bir yolculuk olacak. Çünkü aşağı yukarı 2000 kilometre yol yapmam gerekecek sanırım Paraguay sınırına kadar. Bakalım, bu videoda göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Selamlar bu arada dostlar. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Dikkat edin kendinize. Yani havalar da bozdu. Tam hasta olmalık havalar. O yüzden dikkatli olun. Ben daha iyiyim ama. Daha iyiyim. Yani eminim bir önceki videonun sonunu izleyip geçmiş olsun yorumları atan vardır. Ben bu videoyu arka arkaya çektiğim için daha yayınlamadım bir önceki video. O yüzden göremiyorum yorumları ama o yorumların geldiğine eminim. O yüzden teşekkür ediyorum şimdiden. İyiyim. Serin ha, burası da esiyor bayağı. Bayağı esiyor. Yavrucuğum işte, köpeğiniz sıçıyor sokağa. Toplayın onları ya. Toplayın, basıyoruz sonra. Ayıp ya. Abla pantolon mont giymiş. Genç askılıyla dolaşıyor. Şort var kıçında. İlginç. İlginç havalar bunlar. Kiminin üşüdüğü, kiminin yandığı havalar. Bakmayın, serin ya. Çocuk nasıl öyle dolaşıyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani. Güzelmiş bu anıt. Çubuk kraker gibi dikmişler. Karl Marx'la Friedrich Engels reislerin grafitilerini yapmışlar buraya. Güzel de yapmışlar ha. Yani şu yazıları niye yazıyorsun üstüne? Adamların grafitisini bok etmişsin ya. Cık. Allah Allah. Burada da kocaman bir haç var. Savaş açıyorum şu tarz yazılara. Abi düzgün yapsanıza resim ya. Ne güzel gözüküyordu bak. Açay. Brezilya videolarını izleyenler hatırlayacaktır. Açayı bol bol yiyordum. Brezilya usulü bir dondurma bu. Açay meyvesinin dondurması inanılmaz lezzetli. Ulan Brezilya'ya gidiyoruz ha. Ben kıtaya ilk geldiğimde Brezilya'ya ayak basmıştım. Tabii inşallah girebilirim ülkeye. Kıtaya ilk geldiğimde Brezilya'ya gelmiştim. Ben 3 ay kalmıştım. Başıma gelmeyen kalmamıştı Brezilya'da. Değişik bir seyahatti Brezilya seyahati. Açayı da yemiştim bol bol. İzlerseniz videoları.
Şimdi gidince tekrardan yiyeyim açayı. Geçerim ya, araba yok. Ha, burası terminal. Tres Cruces. Buradaki terminal de alışveriş merkezi gibi. Işıl ışıl. Bayağı dükkanlar var. Şimdi gelelim hangi firma gidiyor. Hadi bakalım, onu bulalım şimdi. Hola, buenas. ¿Tienes el bus para Chuy, frontera Brasil? Sí, el próximo es 0:30, las 12 de la noche. Ah, solo en la noche. ¿Es posible ahora otra compañía? Y algún Núñez, Núñez. Ruta del Sol, COT. Aquí. Ok, gracias. Bunda gece varmış. Gracias. Montevideo Chuy, 8:40, coche número 1, asiento número 28. 28, ok. Es frontera Brasil, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. De nada. Buldum bir tane firma. Yarım saat sonra kalkacak otobüs. 980 Uruguay pesosu. O da aşağı yukarı 25 dolar yapıyor. 5,5-6 saat civarında gidecek otobüs. Abimiz sabah matesini içiyor. Saat şu an 8:12. Yarım saat sonra kalkacak. 40 geçe kalkacak. Bakayım burada yazıyor mu? Ama hangi firmaydı onu unuttum ki. Abi de çok karışık, bulamam burada. Hadi bakalım, hayırlı olsun, bulduk bilet. Tükür, tükür. Hola, señor. Capaz que ya no tiene pasaje para eso. Gracias. No hay asiento más ahora. Otobüslerin olduğu kısma geçtim şimdi. Ama hangi otobüs benim? Coche Linea 1 diyor, Núñez diyor. Benim firma da yazıyor ama. Aa, Chuy, tamam bu. Çanta o kadar ağır ki. Okey. Kıyamıyorum insanlara, yardım edeyim diyorum. Zaten gerek yok diyorlar, sonra bir asılıyorlar çantaya ağır. Ben de hemen ucundan tutup yardım ediyorum ama bakalım dayı kaldıracak mı? Şoför abimizin matesi. 28 pencere kenarı güzel. Tabi destur ya oturaydık. Dostlar, buradan şimdi Uruguay'dan çıkışımı yaptım. Otobüse geri dönüyorum hızlıdan. 3 kilometre sonra da Brezilya'ya giriş noktası varmış. Hadi bakalım, oraya gideceğiz şimdi. Gracias señor. Gracias. Sınır kasabasına geldim dostlar. Burası terminal, otobüs bizi burada bıraktı. Şimdi ben kasabanın iç kısmına doğru ilerliyorum. Kasabanın yarısı Uruguay toprakları içerisinde. Ben şu an Uruguay toprakları içerisinde bulunan kısımdayım. Yarısı da Brezilya toprakları içerisinde. Buraya yakın bir noktada Uruguay'dan çıkış yaptım ben. Pasaportumu verdim, çıkış mührümü vurdurdum. Kasabayı geçtikten sonra Brezilya topraklarının içerisinde bulunduğu kısımda da giriş yapacakmışım. Yani ayrıymış. Ben aynı yerden yapıyorlardır diye düşünmüştüm ama ayrıymış. İleride zaten Uruguay bayrağı var, görüyorsunuz. Şimdi kasabanın ortasından haritada bir çizgi geçiyor. Tabii hayali bir çizgi. O Brezilya ile Uruguay topraklarının ayrıldığı kısmı gösteriyor. Aslında iki ülkenin içerisinde de yer alan bir kasaba burası. Bak, isim burada yazıyor, Chuy. Ben şimdi başka bir terminale gidiyorum. Paraguay sınırına doğru gitmeye çalışacağım. Otobüs bulmaya çalışacağım. Otobüs bileti alabilirsem zaten otobüste geçeceğim ben gümrükten. Otobüste durur, Brezilya'ya girişimi yapmaya çalışırım onlarla birlikte. Bir aksilik olmazsa tabii. Bu arada Uruguay'dan erken çıkmamın sebebi, artık Güney Amerika'da kısıtlı günlerim kaldı. Şöyle, yani dönüş tarihimi de düşünerek hareket ediyorum.
nakdimi ve vaktimi merak ettiğim, daha çok merak ettiğim yerlere ayırmak istiyorum artık. Yani götümün dibinden geç. Allah Allah. Dibimden geçti ya. Sinir oluyorum böyle insanlara. Bomboş yol lan. İt. Sövdürecek kendini illa ya. Bunlar hırsız da olabilir ha, dikkat edin, böyle geçerken böyle şşt diye bir şey de alabilir. Emniyet şeridinde yürüyoruz lan. Ne diyordum? Yani vaktimi ve nakdimi daha çok merak ettiğim, daha fazla vakit harcamak istediğim yerlere ayırmak istiyorum. Uruguay'ı da birazcık görmüş olduk. Deneyimlemiş olduk. Artık ayrılma vakti. Sinirlendirdi ya durduk yere. Burası kasabanın merkezi. Şimdi biraz daha yürümem gerekiyor. Ondan sonra Brezilya topraklarına girmiş oluyorum. Sanırım şu ışıkların olduğu yer. Haritadan bakmam lazım. Burası Uruguay-Brezilya sınırı. Şu an Uruguay'ın son caddesindeyim. Brezilya'nın o sınır topraklarının başladığı caddeye geçiyorum şimdi. Kırmızı yandı. Hola, ¿cómo estás? Bunlar duruyor ama dur geçeyim ya. Bak plakalar Brezilya'ya döndü. İspanyolca ve Portekizce konuşuluyormuş burada. Zaten yarı yarıya kasaba. Şu an Brezilya topraklarındayım. Şu binayı görüyor musunuz? Haritada orası terminal olarak gözüküyor ama kapalı. Terminal yok orada. Böyle döküntü bir bina. Çocuğun birini gördüm sokakta. 500 metre aşağı doğru yürü dedi. Bakalım orada mı? Bayağı sessiz sokaklar. Burada hem real geçiyormuş, hem peso geçiyormuş, hem de dolar geçiyormuş. Sınır şehri olduğu için. Çocuğa onu da sordum, hani hangi para birimi geçiyor burada diye. Sağ olsun onu söyledi. Feci döküntü bir yer yalnız ha. Fena döküntü. Baksanıza şuraya. Lan insan çıkmadı karşıma, soracağım nerede terminal diye. İnsan görmüyorum. Ha, şu karşıda bir bina var büyük ama. Dur bakalım bir. Çocuğun dediği yere gideyim de. Ondan sonra o tarafa döneceğiz mecbur. Çünkü merkezden uzaklaştım. Şeye bağlandım, otoyola bağlanacağım. Rodoviaria Chuy yazıyor. Terminal orası olsa gerek. Ne güzel araba lan. Terminali buldum. Burasıymış. Şimdi içeride bir abla var, onunla konuştuk. Gece 10'da bir tane otobüs var dedi. 55 dolar yapıyor. Ama onda da yer var mı yok mu göremiyorum şu an için dedi. Göçmen bürosu biraz ileride kalıyor, 1,5 kilometre. İstiyorsan sen giriş yap geri gel dedi. Tekrardan bir bakalım diye konuştuk. Bir gideyim giriş yapayım bakayım Brezilya'ya. Bir o kısmı halledelim, sonra geri dönerim buraya. Öksürük tuttu ya. Dostlar, burası Brezilya'nın gümrük polisi. Biraz önce girişimi yaptım. Abimiz mührü vurdu pasaporta. Şimdi Chuy'a geri dönüyorum. Buraya da otostopla geldim. Zaten çok uzak değil de. Baktım 2 tane genç çocuk geliyor. El ettim, böyle durdular. Sağ olsunlar, getirdiler beni buraya kadar. Şimdi tekrardan Chuy'a döneceğim. Cebimde bir miktar Uruguay pesosu kalmıştı. Ya onunla yemek yerim ya reale çevirmeye çalışırım. Onun dışında ablaya bu otobüs mevzusunu bir daha soracağım. Çünkü benim gideceğim yer uzak. Otostopla tek atmanın imkanı yok. Zamanım da kısıtlı. Hani otostop çekmeyi çok isterim burada. Ama yolun ortasında bir köyde, kasabada kalırsam oradan araç da bulamam. Yani vakit kaybedebilirim. Onun riskini almak istemiyorum şu an için. Onu bir garanti edeyim, bir sorayım da. Belki de otostopa döneriz. Bilmiyorum yani. Şu an tamamen soru işareti. Girdik Brezilya'ya. Yani şu an zaten Brezilya topraklarındayız da girişimizi de resmi olarak yaptık. Bu arada hiçbir şey sormadı. Sadece pasaportumu verdim. Nereye gidiyorsun dedi sadece. Dedim Iguazu'ya gitmek istiyorum. Tamam dedi. Bilgileri girdi bilgisayara. Çat diye mührü vurdu. Pasaportu geri verdi bana.
Onun dışında hiçbir şey sormadı. Nerede kalacaksın? Planın ne? Ne yapacaksın falan yok. Nereye gidiyorsun? Şuraya. Tamam. Hoş geldin. Bu kadar. Arabada gelmiyor ki, bir otostop çekelim yine. Kasabaya dönelim. Yalnız bir tır görürsem çok güzel olur. Tırcı abilere sorabilirim. Onlar çünkü daha uzun yol gidiyorlar ya, belki benim yolumu kolaylaştıracak bir otostop çekebilirim tırcı abilere. Tırcıların hepsi uyuyor, bak perdeleri çekmişler. Dinleniyorlar. Belki de akşam yola çıkacaklardır, bilmiyorum, ya da akşama doğru. Birkaç tane araba gördüm. Sınıra gelmişlerdi Uruguay tarafından, yani bu taraftan. Bir baktım tekrardan buraya dönmüşler. Aynı arabalar. Büyük ihtimalle Uruguay'dan geliyorlardır. O tarafa giriş yapmak için gidiyorlardır. Sonrasında giriş yaptıktan sonra buraya tekrardan dönüyorlardır. Sınırı geçtiğimiz cadde var ya. Bakın başlangıcı burası. Sol tarafım Uruguay, sağ tarafım Brezilya. Böyle yapmışlar sınırı. Güzel de yapmışlar ha. Bir tane bankaya geldim şimdi. Bradesco diye. Buradan para çekiyorum. Brezilya reali çekmek istiyorum. O yüzden Brezilya Bankası buldum. Kasabada hem Brezilya Bankası hem de Uruguay Bankası var. O yüzden hem peso alabiliyorsunuz hem real alabiliyorsunuz. Abi yazdırsan ben daha sonra şeyi kontrol ederim. Kur. Çünkü kuru gösterdi. Ben kamerayı açmayı unuttum. O ara çekmeyi unuttum. O yüzden bende kalsın. Not alıyorum çünkü harcadım bütün paraları. Tamam. Finish aga. Bitir. Tamam mıdır? Tamamdır. Süper. İlk defa bu bankayı kullandım. Normalde Santander isminde bir tane banka var. Oradan ben geldiğimde para çekmiştim. Para çekebilmiştim Brezilya'da. Şimdi Santander yok burada, özel bir banka olduğu için o. Bakın Brezilya realleri. Bu 20 real. Yanlış hatırlamıyorsam 1 dolar 4 real mi yapıyordu? 5 real mi yapıyordu? Öyle bir şey ya. Hazır çekmişken parayı şöyle Brezilya reallerini de göstereyim size. Bu 50 real. Bu da 100 real. Oha, yırtık para vermiş. Vayda, yırtık para vermiş. Bunun da ucu yırtık. Neyse. Şimdi bir restoran bulmam gerekiyor kendime. Peso kabul eden. Gerçi burada hepsi peso kabul ediyordur ya. Sınır şehri olduğu için. Karnımı doyurmak istiyorum. Saat 6'da bir tane şehre otobüs varmış. Porto Alegre'ye kadar, yani bir sonraki uzaktaki şehre kadar gidemiyorum maalesef. Onun bileti bitmiş. Akşam 10'daydı onun otobüsü. Daha yakındaki bir şehre gideceğim. Acaba oraya otostop mu çeksem diye düşünüyordum. Ama saat şu an 4:30 civarı. O yüzden hiç riske atmak istemiyorum. Yani bu biraz daha erken olsa çoktan otostopa başlamıştım. Ama akşama doğru ya. Şimdi bir karnımızı doyuralım. Elim ayağım titriyor. Açlıktan hiçbir şey yemedim. Daha sonra da binelim otobüsümüze, gidelim. Belki daha güzel olur. Gece otobüsü buluruz. Direkt Paraguay sınırına gideriz. Evet, restoran nerede? Restoran. Ben şu an Brezilya tarafındayım. O yüzden burada restoran yok. Uruguay tarafına geçelim. Şaka şaka, burada da restoranlar vardı da. Park şu tarafta kalıyordu. Onun etrafında daha fazla şey vardı. Restoran. Dostlar, şöyle bir restoran buldum şimdi. Açık büfe. Size salataları göstereyim. İstediğiniz kadar yiyorsunuz. 8 dolar. Yemekler bunlar. Fasulye var, pilav var, sosis var, patates var. Burada tavuk var. 2 parça farklı tavuk var. Burada da tavuk var. Burada da böyle chorizo var, sucuk. Bunların sucuğu sosisi gibi. Ablaya dedim ki, ben de şöyle bir tabak hazırladım kendime. Ablaya dedim ki, ya dedim ben biraz açım. Hani bir tabak mı dedim. Çünkü 8 dolar bir tabak için biraz pahalı. Dedi ki istediğin kadar dedi. Açık büfe dedi. Dedim bak, emin misin? Evet dedi. İstiyorsan 10 tabak dedi. Yok dedim. 2 tabak yeter. Bir tabak bile yeter ya, işin şakası o da. Şeye yapmak için. Bir de kola aldım yanına. Yani toplam 10 dolar ödeyeceğim. Bir kola içmiş olacağım ve istediğim kadar yemek yemiş olacağım. Maksat şeyi öğrenmek. Hani yanlış anlamayın çünkü çok iyi değil dilim. Burada da Brezilya Portekizce konuşuyorlar. Oh no, gracias. Muchas gracias. Buen día. Dondurmada ikrammış. Vallahi 10 numara bir yemek yedim. Dur, kamerayı çeviremedim. Çok iyi geldi yemek ya. Güzelmiş.
Güzel oluyor böyle dondurmalar. Küba'da sürekli yiyordum bundan. İnsanların elinde bir sürü poşet görüyordum böyle. Poşet poşet alışveriş yapmışlar. Ulan ne acaba diye böyle bakarken şeyi fark ettim. Bu sokak baştan başa free shop'muş. Ben hiç de dikkat etmemiştim ya tabelalara. Baştan başa free shop. Ve burada uygun alışveriş yapabiliyor insanlar. Büyük ihtimalle vergi yoktur ya da çok düşüktür. Alameti farikası buymuş demek ki buranın. Bak burada da bir tane büyük free shop var. Şu an benim vaktim olmadığı için içeriye giremeyeceğim. Çünkü hızlıdan dönmem gerekiyor terminalin oraya. İşte parfümdür, marfümdür, alkoldür, ne bileyim çikolatadır. Ne satıyorlarsa artık bir sürü bir şey satıyorlardır. Uyguna demek ki insanlar buraya gelip alıyorlar. Lan ben de diyorum insanların elinde neden bu kadar çok poşet var? Şili'de çantamı çaldıklarında su filtremi de çalmışlardı. Ben de Şili'deyken Amazon üzerinden yeni bir filtre aldım kendime ama bu sefer farklı aldım. Böyle farklı bir şişeye, başka bir şişeye su aktarabilecek bir su filtresi aldım. Katedi'nin, BeFree'nin 1 litrelik su filtresi. Dilerseniz bundan içebiliyorsunuz, dilerseniz başka şişeye aktarım da yapabiliyorsunuz. O açıdan gayet güzel. Ve 1000 litre. 1000 litreye kadar içindeki filtreyi kullanabiliyorsunuz. Ben yedeğini de aldım ne olur ne olmaz diye. Çünkü bazen filtresini bulmak sıkıntı oluyor ya da bulunduğunuz ülkeye getirmek problem oluyor. O yüzden tedarikli davranmak istedim. Vallahi ne kadar fiyatı inanın hatırlamıyorum ya. Ta Şili'deyken aldım. O yüzden unuttum. İnternetten bulabilirsiniz ama kat edin, BeFree yazın, çıkıyor. Otobüsüm geldi dostlar, şimdi valizi verdim. Yolculuğumuz başlasın. Ana kaç saatte gidiyor onu sormayı unuttum. Neyse 13 numara benim. Neresi 13? Burası. Pencere kenarı. Abla varmış yanında. Şöyle binelim otobüsümüze. Havada serinledi ha. Ceket alsaydım keşke üstüme. Açalım perdemizi. Şoför abi aldı, pasaportu istedi. Ben de kontrol edecek zannettim. Aldı cebine koydu. Dedim dayı ne oluyor? Dedi şeye vereceğim. Aduana'ya vereceğim dedi. Aduana da bu imigrasyon, gümrük. Dedim ben gittim oraya hallettim dedim çoktan. Bir baktı böyle nasıl dedi. Dedim ver pasaportu. Aldım pasaportu, gösterdim mührü. Olsun diyor bende kalsın diyor. Ben inince sorarım diyor. Yok dedim bende kalsın abi. Ben dedim sen oraya varınca nasıl dedim 1 kilometre iler de. Ben dedim oraya varınca inerim dedim otobüsten, konuşurum polislerle. Yani bir şey olursa ben konuşayım. Aldım pasaportu, bırakmadım abiye. Burada geri yatıramıyoruz. Yatırıyoruz, evet yatırdık birazcık. Baktım aldı direkt attı cebe dedim Allah Allah boş bulundum ben de. Normalde otobüse bindiğiniz zaman bazen böyle yapıyorlar. Alıyorlar bütün pasaportları topluyorlar. İnip kendileri veriyorlar gümrüğe. Çünkü bazen tak 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 hızlı hallediyorlar. Sorun olursa yolcuyu çağırıyorlar. Bazen de direkt yolcuları indiriyorlar. Yolcular sıraya giriyor filan. Böyle sınırlar oluyor dostlar. Hava da iyice kapattı ha. Kesin yağacak. Geldik yine gümrüğün oraya. Abi gel aşağı dedi benimle. Gittik beraber gümrük polisinin yanına. Gösterdim bir pasaportumu. Polis gördü zaten, tanıdı beni. Tamam sıkıntı yok dedi. Geçtim ben tekrardan otobüse. Adamlar da birazcık tedirgin olmuş olabilir. Hani bu niye pasaportu vermiyor? Bilmem ne acaba bir şey mi saklıyor falan diye. Ya da sahte mühür mü vurdu diye. Onlar da tabii kendince haklı. Ben de pasaportumu başkalarına vermek istemiyorum ne olur ne olmaz. Aşağıda polis de bu arada şeyleri kontrol ediyor. Valizleri kontrol ediyor. Açtılar bagajın olduğu kısmı, tek tek bakıyorlar. Dostlar Pelatos şehrine geldim şimdi. Şu an terminaldeyim. Saat şu an 11. Bir 15 dakika önce falan geldik. Ben hemen buradaki işleri hallettim hızlıdan. Önce gittim şu bankodan Porto Alegre'ye bilet sordum. Maalesef buradan satın alabileceğim bilet kalmamış. Otobüs gece 2'de gelecek dedi. 2'de şoförün yanına git, yer varsa seni otobüse alır dedi. Yer yoksa burada başka bir arkadaşım olacak. Gece bir başka otobüs kalkıyormuş. Onda yer varsa gelip buradan bileti satın alabilirsin dedi. Iguazu biletini sordum. Şimdi benim Porto Alegre'ye gitmem gerekiyormuş önce. Porto Alegre başka bir şehir, daha büyük bir şehir. Porto Alegre'den Paraguay sınırına, yani benim gitmek istediğim Iguazu'ya bilet varmış. Bir tek oradan otobüsler kalkıyormuş Iguazu için. Onun için de şu firmayı gösterdi bana. Buradan dedi alabilirsin biletini.
Ney? Unesul. Bir tek bu firma gidiyormuş. Başka hiçbir firma yok. İnternetten de baktım. Başka bir firma gözükmüyor. Buradan aldım bileti. Porto Alegre'den Iguazu'ya 400 real. Hatta tam söyleyecek olursam 402.4 real. O da 80 dolar yapıyor. Yani yaklaşık 1000 kilometre yol gideceğim. Birazcık pahalı maalesef. Brezilya videolarını hatırlayanlar buradaki otobüslerin ne kadar pahalı olduğunu da hatırlayacaktır. Birazcık sarsıyor bütçeyi yani. Buradan da Porto Alegre'ye 3,5 saatlik bir yolculuk. 250 kilometre civarı bir şey. O da 120 real. Ne kadar yapıyor? 25-30 dolar civarı bir şey yapıyor o da. Yani benim Uruguay sınırından Paraguay sınırına gitmem bayağı bir paraya mal olacak açıkçası. Bu gece burada kalmak istemedim. Vakit harcamak istemedim. Normalde geldin diyelim şehre. Burada yakınlarda bir tane hostel var. Gecelik 10 dolar. Taksiye atlasan tak diye gidersin. Yatar uyur dinlenirsin. Ama biraz daha böyle vücudumu zorlayıp Paraguay sınırına bir an önce gitmek istiyorum. Yolculuğumuz devam etsin. Bu arada Brezilya'ya geldik ya, dil problemi başladı. Hiç anlamıyorum Portekizceyi ya. Ben yine kıtaya ilk geldiğimde Brezilya ile başlamıştım, hatırlayanlar vardır. 3 ayın sonunda böyle çat pat çözmüştüm Portekizceyi. 3-5 kelimede konuşabiliyordum. Birkaç cümle kurabiliyordum. Ama hepsini unutmuşum ya. Bir tek obrigado kalmış aklımda. Ben İspanyolca konuşuyorum. Bu sefer az buçuk İspanyolcam var. Hani şey derler ya, İspanyolca ile Portekizce birbirine yakın. İspanyolca konuşan Portekizce anlar, Portekizce konuşan İspanyolca anlar diye. Ben anlamıyorum şahsen. Hiç anlamadım yani. Rakamları, sayıları bile anlamadım. Birazcık zorlanacağız açıkçası Brezilya'da. Gerçi çok kalmayacağım. Sadece bir yer görüp hemen Paraguay'a geçmek istiyorum ama o süre zarfı içerisinde birazcık zorlanacağız. Ama tatlı insanlar Brezilyalılar. Yani bayağı yardımseverler. En azından benim bu 3 ayda gördüğüm kadarıyla. Tabii tehlikeli bir ülke. Gelirseniz mutlaka dikkat edin. Ama insanlar da tatlı. Onu da söylemem gerekiyor açıkçası. Şimdi şöyle mahkeme programı var bir tane. Oturdum onu izliyorum abiyle. Sağımda bir abi var. Onun sağında biri daha var. Örümcek adam var burada, baksanıza. Ne haber? İyi misin? He? İyi misin? Daha demin çantanın üstünde buraya kadar gelmiş. Ben de edit yapıyordum ya, vakti değerlendireyim dedim. Madem bu kadar vaktimiz var. Kimse kalmadı ya, şu 2 tane abi var. Biri zaten bayıldı orada. Diğer abiyle oturduk, film izliyoruz beraber. Çantayı yanımızdan ayırmayalım da. Of, yoruldum ya. Ben de dedim bari burada bekliyoruz kaç saat, edit yapayım dedim. Bir edit daha yaptım. Güzel oldu. Umarım beğenerek izlersiniz. Burada güvenlik var. O bekleyecek sabaha kadar belli. Dolaşıyor arada, geliyor buraya. Takılıyor birazcık. Ha, burada da insanlar varmış. Hiç çıkmıyor kimseden. Of, yalnız inşallah gelen otobüste yer vardır ya. Yer yoksa ben öteki bileti aldım çünkü. Yer yoksa ne yapacağız bilmiyorum. Çok sıkıldım ya. Bu ne filmi acaba? Bir şey de anlamıyorum ki. İspanyolca olsa anlarım az buçuk da. Ya Portekizceyi duyunca İspanyolca ben az buçuk biliyormuşum, anlaşıyormuşum ya. Hayatta kalacak kadar biliyormuşum yani. Portekizce sıkıntı, zor. Obrigado'dan devam. Otobüs geldi şimdi dostlar, saat 2. Abi bilet kesti bana. Ne kadar? 120 real. Birazdan kalkacağız. Şimdi çantamı vermek için bekliyorum. İyi valla, şansıma yer varmış ya otobüste. Ben belki yer yoktur diye böyle bir düşünmüştüm. Çünkü başka şehirden geliyor, dolu olma ihtimali var. İyi denk geldi, iyi oldu. Birazcık pahalı maalesef, söylediğim gibi. Bu arada ben yorgunluktan Brezilya'da Bla Bla olduğunu unutmuştum. Bla Bla Car diye bir uygulama var. Onu kullanırsanız otobüse binmek zorunda kalmazsınız. Başkası bir şehre gidecekse, arabasında bir yer varsa mesela, sizi de belli ücret karşılığında alıyor uygulama. Böyle işliyor. Onu kullanırsanız çok daha uyguna getirirsiniz Brezilya'da yolculuklarınızı. Ben onu unuttum. İlk Brezilya seyahatimde onu yapıyordum ama bu seyahatimde maalesef yorgun geldim. Yani kafam durmuş vaziyetteydi. Aklıma gelmedi hiç Bla Bla. Direkt tak otobüs bileti aldım. Zaman da kısıtlı olduğu için. Yani daha uyguna getirme şansınız var Brezilya'da. Bla Bla'ya bir bakın. Gracias. Obrigado.
Porto Alegre'ye geldik. Bütün yol boyunca uyudum. Hala çok yorgunum. İnanamazsınız. Bir otobüs yolculuğum daha var şimdi. O otobüs firmasını bulmam lazım. Bu tarafta bir yerde kalıyor olabilir. Ne kadar ya? O da 22 saat falan olacak. Oo, bayağı 2 gün yolculuk yapmış olacağım. Onun biletini almıştım şeyden. Bir önceki şehirden. Onun bileti hazır. Şimdi gidip bir sormam lazım. Teyit ettirmem lazım. Daha sonrasında bekleyeceğim. Şu an saat 6'ya geliyor. 6 desek 12.30'da 6.5 saat var. Şöyle bir restoran buldum dostlar. Sabah geldiğimden beri burada bekliyorum. Otobüsüme az kaldı. Bir yemek yiyeyim istedim. Fasulye, patates kızartması, pilav ve tavuk. Bu Brezilya'da görebileceğiniz en klasik menü. Geldiğimde de bir kahve içmiştim. Kahve 1 dolar fiyatı. Bu tabağın fiyatı da 5 dolar. Özlemişim bu tabağı ya. Brezilya'da hep bu tabağı yiyordum. Ya fasulye veriyorlar size, siyah fasulye. Bazen de beyaz fasulye çıkarıyorlar. Ya da salata veriyorlar. Hangisini isterseniz. Birazcık pilavı dağıtalım. Fasulyeyi dökelim. Olá, vai levar tudo com você dentro do ônibus? Ou vai colocar? No, es abajo. Sí. Sí, tengo. Tá, essa vai dentro, né? Sí, sí. A passagem está com você? O ticket? Passagem? Que mês? Obrigado. Çantalara numara yapıştırdılar da bagaja vereceğiz. Otobüs biraz gecikti, o yüzden şimdiden sıraya girdik. Öyle ip gibi dizildik. Otobüs gelir gelmez de bagajları tak 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 aşağı vereceğiz hemen hızlıdan. Şimdiden bilet işini halletmiş olduk. Yani valiz biletini. Ona da ayrı bir numara veriyorlar ya, indiğinde kontrol ediyorlar. Numaraya eşleşen çantayı sana veriyorlar. Güvenlik açısından. Çok yoruldum ya. Yemin ediyorum çok yoruldum. Lan. Ha tamam, bir şey vermedi. İkinci bir kağıt verdi zannettim de vermemiş. Uruguay'dan yola çıktığımızdan beri bu 4. otobüs olacak. Bakın 4. otobüs. Artık geldi. Geldi, iki gözü bir çiçeğe. 4. otobüsümüz geldi. Ulan amma yol yaptım be. Ne yol yaptım be Burak. Unesul. Iguazu'ya giden tek firma buymuş. Sordum başka firma var mı diye. Yok dediler. Plakayı kes. Plakayı kes. İyi. Kayı boyundan Unesul. Es mucho peso. Oh. Sí. Obrigado. Valizimizi verdik şimdi. Bilet sırasına geçelim. Burada pasaport kontrolü de yapıyorlar, aynı zamanda kimlik kontrolü de yapıyorlar yani. Fotoğraf da çekiyorlar kimliği. Peru'dayken sizi kameraya alıyorlardı. Bakalım burada alıyorlar mı? Sanmıyorum, kamera görmedim. Peru'da düzene kuruyorlar bayağı. Sizi video çekiyorlar. Güvenlikle ilgili bir şey olsa gerek. Yani hırsızlık vesaire bir şeyler oluyor ya. Obrigado. 25 numara bizim. Kamerayla kayıt yapmıyorlardı. Ben de böyle bilerek geri çektim kayıp olmasın diye. 25 nerede? Buradaymış hemen. Feci bir koku var otobüsün içerisinde. Orada aşağıda tuvalet var. Otobüs hareket ettikten sonra tuvaleti açıyorlar. 25 cam kenarı. Güzel. Çantamızı ayağımızın altına alıyoruz. Atıştırmalık aldım. Su aldım. Bir içecek aldım. Size içeceği göstermek istiyorum. Bunu da açalım ya. Guarana aldım kendime. Brezilya'dayken bunu neredeyse her gün içiyordum. Acayip lezzetli bir gazoz. Guarana meyvesinin gazozu. Bayağı seviyorum bunu. Yani Brezilya'ya gelirseniz bunu mutlaka deneyin. Gazoz sevmiyorsanız bile bir kere de olsa deneyin. Birazcık şekerli ama çok lezzetli be. Hakikaten çok lezzetli. Bir tek Brezilya'da bulabiliyorsunuz. Komşu ülkelerde de muhakkak vardır ama daha pahalıya satıyorlardır. Kendime aldım bir tane, uzun yolculuğa çıkıyorum diye. Bir de şöyle kraker aldım. Çubuk kraker. 22 saat yolumuz var. Artık Iguazu'da görüşmek üzere dostlar. Kendinize Iguazu'ya kadar iyi bakın. Bütün yol boyunca uyuyabilirim. Yoksa 22 saat geçmez. Iguazu'ya geldim dostlar. 50 saattir yoldayım. Uruguay'dan çıktığımdan beri 50 saattir yoldayım.
Paraguay sınırına geldim şu an ya. İstesem bugün Paraguay'a geçerim yani. 50 saatte 3. ülkeme girmiş olurum. Yolculuğu bitirdik. Şimdi hostele gideceğim. Bugün dinleniş çünkü mahvoldum. Yani 4 otobüs değiştirdim. Şu 2 günde. Mahvoldum yani. Başım ağrıyor, kıçım ağrıyor, sırtım ağrıyor, bacağım, her yerim ağrıyor. Açım, midem bulanıyor. Gözlerim ağrıyor. Perişan vaziyetteyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Ben direkt burada hostele kaçıp dinleneceğim. Hiç elime kamerayı almayı düşünmüyorum bugün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Artık saç baş böyle öyle bir yağlandı. Otobüse binince garip bir yağlanma oluyor insanda yani. Saçım, başım, yüzüm, her yerim yağlandı. İlginç bir hava sistemi var otobüslerin. Bir sonraki videoda şelaleleri gezeceğiz bir aksilik olmazsa. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni, bir yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Ciao. Şu Arjantin bayrağına benziyor. Bu Brezilya bayrağı, bu da Paraguay bayrağı galiba. Da niye öyle bir ayrım yapmışlar? Diyeceğim çünkü 3 ülkenin sınırındayız şu an. Evet. Günaydın Burak. 3 ülkenin sınırına geldik. Doğru.